Kara Şimşek'i hepimiz biliyoruz. Peki bir tane daha araba dizisi vardı. Onu hatırlıyor musunuz? Tam benim çocukluğuma yetişen bir dizi. 90'ların ortalarında, yanılmıyorsam ATV'deydi o zamanlar. Düğmeye basardı başrol, fıtı fıtı rengi kırmızıdan griye dönüp şekil değiştirirdi. Geldi mi aklınıza? Aynen o. Viper'dı dizinin adı. Dostlar, geçen hafta LFA hikayesinde o kusursuzluğu, mühendisliğin zirvesini ve bir divanın harika ezgilerini dinledik, konuştuk. Bugün ise o divanın sahnesine Kaptan Mağara Adamı gibi dalıp ortalığı parçalayan, kaba, zerre merhameti olmayan bir arabayı konuşacağız. Karşınızda diziye de adını veren o tufan, Dodge Viper. Hikayemiz 1988 yılında başlıyor. Amerikan otomotiv devi Chrysler iflasın kıyısından döneli daha 3-5 yıl olmuş. Onları bu iflastan döndüren böyle bir garip K platformu denilen araçlar yapıyorlar. Şirketin efsanevi başkanı Bob Lutz ve tasarım şefi Tom Gale şirketin üzerine yapışan bu sıradan yaftasını yok edip canlandırmak için masaya oturduklarında lüks bir şey hayal etmediler. Akıllarında ve hedeflerinde 1960'ların o vahşi Shelby Cobra ruhunu, o çiğ ve ölümcül gücü dünyaya geri getirmek istediler. Ve Cobra deyip de o efsaneyi çağırmamak olmaz değil mi? Carroll Shelby de kadroya katıldı ve mühendislere tek bir emir verildi: bize ham gücü verin, konforu sallayın. Ve mühendisler endüstrinin bilgisayarlara tapmaya başladığı o yıllarda önlerine bir liste koydular. ABS frenler sil, fren yapmayı öğrensinler kardeşim. Çekiş kontrol sistemi geç, sağ ayaklarını kullanmayı bilecekler. Hava yastığı ne gerek var canım, kaza yapmasınlar. Hatta ilk jenerasyonunda dış kapı kolu, gerçek bir yan cam ve bir tavan bile yoktu. Sadece direksiyon, ağır bir manuel vites ve siz. Bu araba sizi ay canım benim diye bir çocuk gibi korumazdı. Tek bir hata yaparsanız canınızla ödemenizi bekliyordu. Hele kaputunun altı, o konuda da bir vizyonları vardı. Motorun kahraman olmasını istiyorlardı. Yeni bir motor yapamazlardı. Onlar da gittiler, Dodge'un pick-up'larında kullanılmak için tasarlanmaya başlanan ağır dökme demir bir kamyon motorunu aldılar ve o dönem sahip oldukları İtalyan bir efsanenin, Lamborghini'nin kapısını çaldılar. Çaylar kahveler hazırsa mühendislerin gözlerinin döndüğü o zehirli yılanın hikayesine girişiyoruz. Hadi başlayalım. 80'lerin sonlarına gidiyoruz şimdi. 1988 yılında Chrysler'ın ürün geliştirme bölümünün başkanı Bob Lutz odasına tasarım şefi Tom Gale'i çağırıyor. Çay kahve nasılsın iyi misinden sonra ortaya bombayı bırakıyor: 60'ların Shelby Cobra'sı gibi bir spor araba yapmak. Tom, şu K-Car denilen arabalar sayesinde iflastan kurtulduk, kurtulmasına da bu sefer de üzerimize sıkıcı damgası yapıştı. Bunu ancak böyle çıkartırız, Shelby Cobra gibi billurlu bir otomobil yaparak. Sana güveniyorum adamım deyip saldı. Bob Lutz'un hedefi ve felsefesi netti. Şirkete yapışmış sıkıcı damgasını atacak, modern bir Shelby Cobra yapılacak ve sürücüye zerre merhamet edilmeyecek. Ama mühendisler tamam deyip ellerini açtıklarında Bob Lutz'la arası limoni olan Lee Iacocca elinin tersiyle itti. Getirisi kesin olmayan bir projeye 70 milyon dolar falan harcayamam ben dedi. Yani para yoktu. Tam takır kuru bakır. Motor kilit ama Ar-Ge'ye para yok. Mühendislerin ellerindeki tek seçenek Dodge Ram kamyonetleri için geliştirmeye başladıkları tarlalarda römork çekmek için yapılan dökme demirden bir 8 litrelik Magnum L V10 motordu. Bu motorun katır gibi torku vardı ama acayip hantal, ağır ve kaba saba bir şeydi. Öyle bir motora gidip bir spor arabaya koymak intihar demekti. O bloğu arabanın ön tarafına koyduğunuzda araba o kadar ağırlaşıyordu ki ilk virajda yol sağa giderken siz dümdüz gitmeye devam ederdiniz. Chrysler'ın mühendisleri kafalarını ellerinin arasına alıp olmayacak aga bu, bırakalım deme noktasına gelmişti. Sonra Bob Lutz'un kafasında ampul yandı. Chrysler prestij basalım markaya diye o dönem girip Lamborghini'yi satın almıştı. O Amerikan kütüğünü aldılar, paketleyip pulunu yapıştırıp hop Sant Agata'ya İtalyanların önüne koydular. İtalyanlar o bloğu tamamen alüminyum alaşımdan baştan tasarladılar. Materyalle beraber soğutma kanalları ve kapaklar baştan yapıldı ve arabadan tak
diye 68 kilo birden atıldı. Viper'ın o ağır burnu İtalyanlar sayesinde bayağı hafiflemişti. Ama tabii ki işin Amerikan tarafına hiç dokunmadılar. Ortaya çıkan şey 8 litre hacminde, silindir başına 2 valflik kocaman bir motordu. Bak şimdi bir hesap yapalım beraber. O yıllarda Honda efsanesi NSX 3 litrelik bir motorla harikalar yaratıyor. Ferrari 348 de 3.4 litrelik bir V8 var. Yaptı mı sen 6.4? Viper bu ikisini toplayıp üstüne bir de 1.6 litrelik Miata ekliyordu. Siz hepiniz ben tek der gibi. Silindirlerinin çapı 10 santimde böyle bir şey. Tam olmak gerekirse 101.6 mm. Normalde bu çap 80-90 mm olur. Motor tam 400 beygir güç üretiyordu. Fakat burada durup motorun asıl karakterine, o karanlık yüzüne inmemiz lazım. Hep gözümüze ilk çarpan şey beygir olur. Ama Viper demek tork demektir. Şu klişeyi hepimiz biliriz. Beygir gücü duvarın ne kadar hızlı çarpacağını belirler. Tork ise duvara çarptıktan sonra o duvarı kendinizle beraber ne kadar uzağa sürükleyeceğinizde. LFA tork konusunda en eli bol arabalardan biriydi. Konuştuk. Dümdüz bir çizgide kesintisiz mis gibi verirdi her devirde. Ama Viper eli boldan öte direkt al kanka diye başından aşağı dökerdi. LFA şık bir duş başlığıysa Viper daha çok bir kovaydı yani. Bak grafiği koyuyorum şimdi. Bu arabanın daha kontağı çevirip rölantideyken 1000 devirde çalışırken bile ayağınızın altında 300 Nm'nin üzerinde bir tork üretiyor. Devir saati 2000'e geldiğinde ise tork çoktan 500 Nm'yi aşmış. 3600 devirde ise 600 Nm'lik zirveye yaldır yaldır çıkıyordu. Viper'ın VTEC gibi iki farklı karakteri yoktu. Bu araba ilk saniyeden itibaren öfkeliydi. Hangi viteste olursanız olun sağ ayağınızı gaza dokundurduğunuz an Michael Jackson konserinde sis basar gibi ortalığı dumana boğuyordu. Çekiş kontrolünün falan olmadığı bir araçta bu kadar alt devirde 500 Nm torku asfalta indirmek bildiğin el bombasıyla istop oynamak gibiydi. Bir de buraya kadar değinmediğime utandığım bir şey var. İlk Viper'ın jantları ne kadar güzeldi ya. İmza jantlardan biri değil mi sizce de? Yoksa sadece bana mı öyle geliyor? Neyse devam. Ama sadece motorla iş bitmiyordu. Bir bedene de ihtiyaçları vardı. O 630 Nm torku standart bir saç şasiye koysanız araba gaza basınca burkulup yamulurdu. Onlar da Viper'ın iskeletini kalın çelik borulardan oluşan bir uzay kafesi yani space frame olarak tasarladılar. Dışarıdan gördüğünüz o havalı fiberglass kaportayı söküp atsanız bile araba o çelik boruların üstünde dev bir go-kart gibi gitmeye devam ederdi. Ve 1992'ye geldiğimizde o 8 litrelik öfke yollara indi. SR1 kasa kodlu Viper RT10. Yani aslında sanki motoru yapıp 4 tekerleği takıp yola salmışlar gibiydi. Çünkü içine girmek bir ritüeldi. Dış kapı kolunu falan bırak camı bile yoktu. İçeri elinizi sokup mandalı çekmeniz gerekiyordu. Yağmur yağarsa bagajdan fermuarlı naylon pencereler ve derme çatma bir bez tavan kuruyordunuz. Radyo motorun sesi, klima üstü açık işte daha ne. Araba o kadar saftı ki sadece siz ve o motor vardınız. İçeriye girdiğinizde ise sizi garip bir oturuş pozisyonu karşılıyordu. O V10 motor ve şanzıman arabanın içine o kadar girmişti ki pedallar sola kaydırılmıştı. Koltuğa düz oturup bacaklarınızı sola eğerek yamuk yumuk sürmek zorundaydınız. Gidip bir de RT10'un arkaya 335 taban lastikler koydular. Bu kadar geniş lastik yoldaki her çukura, her kamyon izine takılır, direksiyon sürekli elinizden fırlamaya çalışırdı. Sonra Viper orijinal Widowmaker 930 turbodan sonra sıradaki Widowmaker yani dul bırakan oldu. Borsadan veya ticaretten parayı vurmuş herif gidip bayiden şu mavi beyaz olandan sar bana bir tane diyor. Daha önceden bindiği alıştığı Mercedesler BMW'ler ile karıştırıp ilk kavşakta hele ki hava biraz serinse o soğuk lastiklerle gaza şöyle bir oturduğunda 630 Nm tork hiçbir elektronik çipten falan geçmeden direkt arka lastiklere iniyor. Araba arkasını bırakıyor ve kendini bariyerlerde veya bir ağaç gövdesinde buluyor. Başta söylemeyi unuttum bu arada. Bu araba ilk çıktığında hava yastığı bile yoktu. Amerika'da bayiden çıkıp daha eve varamadan perte çıkan Viper sayısı artık efsanelere konu oluyordu. Ve tabii ki o Viper yanığı. O 8 litrelik motorun sıcağını hızlıca atmak ve yola çıktıkları Shelby Cobra'ya benzemesi, estetik ve benzeri nedenler için egzozları kapıların hemen altına marşpiyerlere yerleştirdiler. İnerken bacağınız o egzoza değdiği an yeni damganız hayırlı uğurlu olsun. Bildiğin etinizi dağılıyordu. Bir
Bir de Viper ısırığı var tabi. O da arabanın aniden kopup kazaya neden olduğu zamanlarda söyleniyordu. RT-10 daha başlangıçtı. Avrupalılarla savaşmak için biraz daha gelişmek gerekiyordu. Karşınızda duvarlarımızı süsleyen kasalardan biri GTS. Milenyuma doğru yaklaşırken RT-10 markanın üzerindeki ölü toprağını süpürüp atmıştı. Ama bir şeyin çok iyi farkındaydılar. Avrupalıların spor otomobilleriyle uzun vadede savaşamazlardı. Viper'ın artık üstü kapalı Cube gövdeye geçmesi gerekiyordu. 1996 yılı geldiğinde bugün bile Viper dendiğinde 90'larda çocuk olan hepimizin gözünün önüne gelen, odalarımızın duvarlarına, posterlerine astığımız Gran Turismo oynarken bizi çıldırtan o ikon sahneye çıktı. İlk neslin cilalanmış versiyonu SR2 Viper GTS. Dodge mühendisleri arabanın %90'ını baştan tasarlamışlardı. Özellikle tavan tasarımı harika dokunuşlardan biriydi. Ortası çökük, yanları şişkin double bubble yani çift balon tavanı hatırlarsınız. Çoğu insan bunu araba dışarıdan aerodinamik veya kaslı görünsün diye yapılmış bir tasarım hilesi sanır. Hayır, tamamen sürücü ve yolcu kafalarına kask taktıklarında sürtünmesin diye yapılmışlardı. GTS kasayla birlikte medeniyet belirtileri de gelmişti. O bacak yakan yan egzozlar güvenlik yasaları ve emisyon kuralları yüzünden arabanın arkasına taşındı. Sonra dışarıdan tutup açabileceğiniz gerçek kapı kolları, rüzgarda uçmayan gerçek yan camlar ve bir klima eklendi. Çift şeritli o efsanevi mavi beyaz rengiyle yollara indiğinde insanlar bu tasarıma taptılar. İçine oturduğunuzda camınızı kapatıp klimanızı açabiliyordunuz. Oh be diyordunuz. Sonunda medeni, güvenli Amerikan yapımı gerçek bir spor arabaya biniyorum. Viper'ın yalanı da tam olarak buydu. Dodge mühendisleri size cam ve klima vererek o mavi beyaz boyayla gözünüzü boyayarak yalandan bir güvenlik hissi satmışlardı. Çünkü kaputun altında o İtalyanların elinden çıkan alüminyum V10 bloğu daha da hafiflemiş, daha da sinirlendirilmişti. Güç 450 beygire, tork ise 664 Nm'ye çıkmıştı. Bu arada GTS yollara ilk çıktığında hala ABS yoktu. Ama 2001 yılında onu eklediler. Sağ olsunlar. Ama hala çekiş kontrolü falan yoktu. ESP falan zaten oho. Güç artmıştı, aerodinami iyileşmişti ama araba hala sizin minnak bir direksiyon ve gaz hatanızda haydi bakalım hoppa deyip sizi kendi etrafınıza fırıldak gibi döndürüp bariyerlere yapıştırıyordu. Ancak milenyuma girdiğimizde kurallar değişmeye başladı. Avrupalılar çıldırmış gibi teknoloji üretiyordu. Ferrari 360 Modena'lar, Porsche 911'ler, bilgisayar kontrollü süspansiyonlar, milisaniyede vites atan şanzımanlar çıkarıyordu. Avrupalılar Viper'a bakıp Amerikalılar viraj falan dönemez ancak düzlükte lastik yakmayı bilirler diye gülüyorlardı. Tabi arı kovanına çomak sokarsan Dodge mühendislerinin içindeki o redneck yani Amerikan cross'unu uyandırırsın. 2003'e geldiğimizde Viper ikinci jenerasyon ZB1 olarak sahneye çıktı. Peki Dodge Avrupalılara cevap vermek için ne yaptı? Eğer cevabınız hacmi küçültüp turbo takmak, çift kavramalı otomatik şanzıman falan koymaksa yanıldınız. Gittiler 8 litrelik motoru alıp 8.3 litreye çıkardılar. Gücü 500 beygire fırlattılar. Üstelik o meşhur insanları yakan ve GTS kasasında da arkaya alınan yan egzozları da inadına geri getirdiler. Ya yine tam inadına değil, hacim büyüdüğü için daha hızlı atmaları gerekiyordu. Arabanın dümdüz altından geçirirlerse ısı olduğu gibi kabine giriyormuş. Ha bu arada torkta 712 Nm'ye çıktı. İnsanın gözünün içine bakıp acı yok Rocky, acı yok diye bağırıyorlardı. İnadına daha kaba, daha acımasız oldular. Ve bu inat şok edici bir Nürburgring hikayesine zemin hazırlıyordu. Yıllar 2008'i gösterdiğinde otomotiv dünyası artık o eski romantik, safkan günlerinde değildi. Herkes elektronik asistanların, çift kavramalı şanzımanların kulu kölesi olmuştu. Nissan GT-R gibi arabalar PlayStation oynar gibi viraj dönüyor, launch control tuşuna basıp sizi sıfırdan 100'e 3 saniyede çıkarıyordu. Dodge mühendisleri ise dünyaya kafa tutmaya devam ediyordu. İkinci jenerasyonun ZB2 versiyonu Viper motor hacmi bu kez tam 8.4 litreye çıkarmıştı. Güç 600 beygire, tork ise 759 Nm'ye vurdu. Ve konsolun ortasında hala kemikli taş gibi sert manuel vites topuzu da duruyordu. Dodge otomatik vites koymayı yine reddetmişti. Helal olsun. Bomba arabanın arkasına o 3 harfi eklediklerinde patladı. ACR. American Club Racing. ACR bir deri koltuk, kırmızı dikiş, güzel jant paketi falan değildi. ACR doğrudan Avrupalıların kabusu olmak için tasarlanmış bir pist canavarıydı. Viper ACR'yi gördüğünüz an anlıyordunuz. Arabanın önüne ek iş olarak kar küreme makineli yapacakmış gibi duran bir karbon fiber splitter, ön tamponun yanlarına da kanatlar takmışlardı. Arkasında ise planörden
hallice yine karbon bir kanat duruyordu. O kanat ve ön splitter araba 240 km hıza ulaştığında yere tam 450 kilogramlık ekstra basma kuvveti downforce uyguluyordu. Dodge ekibi bu arabayı paketledi ve sadece en güçlü cengaverlerin kapışabildiği en kutsal mabede, Jackie Stewart'ın deyimiyle Yeşil Cehennem diye anılan Almanya'daki Nürburgring pistine götürdü. Yıl 2008. Pistte milyonluk Porsche Carrera GT'ler, Ferrari Enzo'lar, Pagani Zonda'lar falan hakimdi. Bu arada daha önce de denemeleri olmuştu Nürburgring'de. Bu ilk gidişleri değildi ama bu sefer kendilerine daha bir güveniyorlardı. Viper pisti çıktı. O 8.4 litrelik alttan egzantrikli motoru ormanı inlete dönmeye başladı. Pilot o sert vitesleri manuel olarak çatır çutur çaktı ve turu 7 dakika 22 saniyede tamamladı. O dönem bu süre kelimenin tam anlamıyla bir depremdi. Kaba saba viraj dönemez denilen bir Amerikan arabası Avrupa'nın elit hiper arabalarını kendi evlerinde tokatlamıştı. Viper turunu bitirdiğinde üstünde sadece 2 tane araba vardı. Biri Radical SR8, diğeri Donker World D8 RS. Biri 650 kilo, diğeri 700 kiloya. Neyse devam. Tabii ki Avrupalılar bu hezimeti yediremediler. Hava iyiydi, şans eseri oldu falan dediler. 1-2 yıl sonra Porsche kendi evindeki rekoru geri aldı. 911 GT2 RS 997.2 ile. Sonra geçen hafta konuştuğumuz Lexus LFA'nın Nürburgring paketi geldi ve onu geçti. Bunun üzerine koltuğa da Dominic Farnbacker'ı oturtup 2011'de yine aynı kaba saba 2010 model manuel Viper ACR ile arabanın arkası kapa yolu tutunarak Yeşil Cehennem'i 7 dakika 12 saniyede bitirdi. Ama bu aralar videolarımızın klasik bitişi, her güzel efsanenin, her inatçı hikayenin bir sonu, hüzünlü bir vedası vardır. Viper'da FL5 gibi sıradaki düşmanını yenmesi imkansızdı. Aynen aynı şey. Yine o klimalı ofisler. Takvimler 2013'ü gösterdiğinde Viper'ın 3. ve son jenerasyonu yollara çıktı. Bu arada buraya kadar gelmişken şunu bir söyleyeyim. 1. jenerasyon, 2. versiyon falan diyorum ama SR1, SR2, ZB1, ZB2 vesaire bazı yerlerde 1. 2. 3. 4. jenerasyon diye geçiyor. Karışıklığa yer vermeyeyim diye dipnot gireyim dedim. Neyse devam. 3. jenerasyon VX1'in kaputunun altında hala o 8.4 litrelik atmosferik V10 yatıyordu. Gücü 640 beygire yetmezmiş gibi torku da 813 Nm'ye çıkmıştı. Ve hala o kemikli manuel vites topuzundan vazgeçmemişti. Tremec TR6060 şanzımanı vardı. Fakat bir şeyler değişmek zorundaydı. Amerikan yasaları artık 2012 itibariyle tüm yeni araçlarda çekiş ve denge kontrol sistemlerine mecburi kılmıştı. Viper'ın boynuna sonunda o tasma takılmak zorunda kalındı. Ama Dodge mühendisleri yine o kıl karakterlerini gösterdiler. Tuşa uzun süre bastığınızda yasalar yüzünden koymak zorunda kaldıkları tüm sistemleri tamamen kapanıyordu. Arabanın beyni size resmen bileğine güveniyorsan kapat ve kaderinle baş başa kal diyordu. İç mekanı da nihayet çağa uydurmuşlardı. Kaliteli deri koltuklar, dokunmatik ekranlar, dijital göstergeler. Viper tarihinde ilk defa ben lüks bir arabayım diyebiliyordu. Ama lüks olmak bir celladı hayatta tutmaya yetmez. Gen 5 VX1 Viper beklenen satışı yapamadı. Arabalar bayilerde yatmaya başladı. Neden biliyor musunuz? Çünkü dünya değişmişti be abi. O dönem cebinde yüz binlerce dolar parası olan zenginler artık direksiyon başında terlemek istemiyordu. Gayet güzel, şık, konforlu ve hızlı bir sürü araba vardı piyasada zaten. Kimse 813 Nm torku o taş gibi manuel bir debriyajla zapt etmeye çalışmak istemiyordu. Trafiğe girdiğinde sol bacağına kramp girmesini, arabadan havalı inmeye çalışırken bacağını o egzozla yakma riskini kimse çekmek istemiyordu. İnsanlar hızlı olmak istiyordu ama bunun için emek vermek istemiyordu. Viper ise senden dikkatini, gücünü, konsantrasyonunu, her şeyini istiyordu. Ya tamamen orada olacaktın ya da hiç olmayacaktın onun için. Fakat ölüm fermanı düşük satış rakamlarıyla falan değil. Tıpkı Honda Civic Type R'ı Avrupa'dan kovan o emisyon kuralları gibi klimalı ofislerdeki bürokratların imzaladığı bir kağıt parçasıyla geldi. 2017 yılında Amerika'da FMVSS 226 kodlu yeni bir federal yasa devreye girdi. Neydi bu yasa? Satılan tüm araçlarda yan perde hava yastığı bulundurma zorunluluğu. Dodge mühendisler arabaya şöyle bir baktılar.
pist kaskları için ortası çökük tasarlanmış o double bubble tavanı ve o daracık vuruş şasili kapı direkleri vardı. O minicik tavan boşluğuna o şasiye bir perde hava yastığı sığdırmanın imkanı yoktu. Bunun tek bir yolu vardı. Arabanın tüm şasisini, tasarım çizgilerini sıfırdan, baştan yaratmak. Zaten yılda sadece birkaç yüz tane zar zor satan bir araba için çatı şirket FCA yönetimi masaya yumruğunu vurdu. Yeter, masraf edemeyiz, fişini çekiyoruz dediler. 1992'de sürücüsüne zerre acımayan, ABS'si, hava yastığı bile olmayan, onu bildiğin öldürmek için tasarlanan bu canavar sırf sürücüsünü hayatta tutmak için çıkarılan bir güvenlik yasası yüzünden idam edilmişti. 17 Ağustos 2017'de Detroit'teki Conner Avenue fabrikasında son Viper hattan indi. Tıpkı Avrupalıların emisyon kurşunuyla ölen Type R gibi. Viper da bürokrasi kurşunuyla can verdi. Otomobil dünyasının o kaba saba, dürüst ve ölümcül devri sonsuza dek kapandı. En baştaki o asıl meseleye geri dönelim. Neden bu kadar kusurlu, kliması bile bir zamanlar olmayan, tavanı uçan, insanın bacağını yakan, sürekli sizi yoldan çıkarmaya çalışan 8.4 litrelik bir arabayı bugün bu kadar özlüyoruz? Çünkü dostlar, modern otomobiller bize her şeyi veriyorlar ama ruhumuzu çalıyorlar. Bize mükemmel ses yalıtımı veriyorlar. Bizim yerimize şeritte kalıyorlar. Bizim yerimize fren yapıyorlar. Her şey o kadar güvenli, o kadar yapay ve o kadar zahmetsiz ki. Demiştim yani önceki videoda, aşırı korumacı bir anne gibi. Viper ise bir ulaşım aracı değildi. Viper hayatta olduğunuzu hissetmeniz için var olan, size korkuyu hatırlatan, makineye saygı duymayı öğreten bir öğretmendi. Kusurluydu tabii ki. Belki de en kusurlu süper otomobillerden biriydi. Kusur değil de eksik diyelim daha çok. Ki o eksikler onu nefes alan, terleyen, öfkelenen canlı bir organizmaya dönüştürüyordu. Ve işte dostlar, bugünün konu o zehirli yılan Viper'dı. Buraya kadar izlediyseniz benimle beraber o analog zamanlara, o tutkuyla, inatla ve delilikle hareket edilen yıllara ah be dediyseniz yüreğinize sağlık. Ya bu arada hani evden çıktığınızda bir şey unuttuğunuza emin olursunuz ama ne olduğunu hatırlamazsınız ya, bilmezsiniz ya, öyle bir his var içimde. Bir şeyden bahsetmeyi unuttum ama ne? Yakalayan yazsın yorumlara lütfen. Neyse, o dizi izleyeniniz var mı hiç? Gran Turismo oynarken joystick'i sinirle fırlattınız mı hiç? Bugün olsa alıp biner miydiniz bu arabaya? İlk versiyonuna hele. İlk nerede gördüğünüzü hatırlıyor musunuz bu arabayı? Hadi yorumlara gelin. Her birini tek tek keyifle okuyup cevap veriyorum. Benim için çok değerliler. Aynı dili, aynı mekanik kokuyu paylaştığım insanlarla sohbet ediyorum. Hepiniz cansınız. Ve eğer otomobil dünyasının bu tarz samimi, dertli ama gerçek mekanik ruhunu koruyan hikayelerinin devam etmesini isterseniz kanala abone olup kulübe katılmanız ve videoya bir beğeni bırakmanız, hatta videoyu arkadaşlarınızla paylaşmanız benim için inanın dünyalara bedel. Bu platformda bu tarz işleri ayakta tutan yegane şey sizin bu desteğiniz. Flat out yaşamayı unutmayın. Kendinize, sevdiklerinize ve garajlarınızdaki o kaprisli eski dostlara çok ama çok iyi bakın. Sonra görüşürüz.